Merhaba arkadaşlar, ben Ali Zibai. Kanada Göç Doktoru YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kanada Express Entry PR sürecimde puanımı nasıl arttırdım ondan biraz bahsediyor olacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü kitap var. Bu kitaplar tabii ki Fransızca kitabı, yani TEF ya da Test d'Evaluation de Français sınavına hazırlıkta kullandığım kitaplar. Bu kitapların hepsini bitirmek benim bir yılımı aldı arkadaşlar. Sıfırdan Fransızca öğrendim. Bu süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Kanada'nın iki dili var. İngilizce ve Fransızca. Ve şu an bu videoyu çektiğim yılda, yani 2025 yılında Fransızca İngilizceden daha fazla öneme sahiptir. Sebebi de şu. 2024 yılında başlatıldı. French Speaking Category olarak bir kategori var. Yani Fransızca dili bilen kategorisi özelinde başvurular yapılıyor Express Entry sistemi üzerinde. Tabii ki Express Entry sistemin ne demek olduğunu bilmiyorsanız da yine yukarıya bir video bırakacağım. Oradan o videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Express Entry'de, yani Kanada'nın göçmenlik sisteminin mihenk taşı Express Entry, o sistem üzerinden başvurular yapılıyor. Orada iki dili bilmeniz gerekiyor. Yani bir sürü kıstas kriter var. Kriterlerden biri de dil bilmeniz, yani iki dili bilmeniz. Eğer tabii ki iki dili biliyorsanız, yani İngilizce ve Fransızca biliyorsanız daha avantajlısınız. Ama dediğim gibi özellikle 2025 yılından sonra, 2024'ün sonlarından itibaren Fransızcanın önemi de artmaya başladı. Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz ki Kanada'yı iki devlet kurdu. İngiltere ve Fransa. Ve ülkede yıllardır hep İngilizce üzerinde duruldu. Yani göçmenlerden yabancı dil olarak İngilizce bilmeleri istendi. Tabii ki Fransızca vardı ama bu çok üzerinde durulmuyordu. Yani en azından program bazlı üzerinde durulmuyordu. Son dönemlerde French Speaking Category olarak bir kategori tanımlandı ve bunun kullanarak Kanada'ya gitmek, Kanada'da daimi oturum almak, Kanada'ya herkes gidebilir. Turist olarak da gidebilirsiniz, ancak daimi oturum alarak, yani daimi oturum aldığınız, biliyorsunuz Kanada 3 yıl yaşıyorsanız vatandaşlık alıyorsunuz ve vatandaşlık hakkı kazanıyorsunuz ve sonra başvuru yapıyorsunuz. O da 1-2 yıl, bazen 2-3 sene sürebiliyor, değişebiliyor durumlara göre. Ve bu süreç Kanada'ya göç etmenin en mantıklı yolu. Benim Fransızca olmadan puanım Express Entry'de başvurduğum sene, yani 2022 senesinde 435-440 civarındaydı ve bu o zamanki çekilişlere de yetmiyordu. 2020'nin öncesinde 230-235'ler çok iyi puan olmasına rağmen sonra, yani 2022 pandemiden sonra havuz dolmuştu ve bu puanlar, yani 435-440 puanları yetmiyordu davet alabilmeniz için. Dediğim gibi, eğer Express Entry'nin tam olarak ne demek olduğunu bilmiyorsanız ya da sisteme vakıf değilseniz yukarıda video bırakacağım, onu izleyebilirsiniz. Ben de ne yaptım? Yani tabii ki sizin araştırdığınız gibi ben de araştırdım. Baktım Fransızca'da ek puan var. O zaman French Speaking Category yoktu. Fransızca'da 65 puan ekstra puan alabilirim. Dedim ki okey, yani zaten İngilizce öğretmeni olduğum için eskiden, yani dile bir yatkınlığım var ama bu %100 öğretmen olup başka bir dil öğreneceğiniz anlamına gelmiyor tabii ki. Siz de Fransızca öğrenebilirsiniz. Bu videoyu çekme amacım da biraz motivasyon. Neyse, sıfırdan, yani A1 seviyesindeydim. Yani sıfıra yakındım aslında. Fransızca çok önceden bir seviye eğitim almıştım ama 12-13 sene öncesindeydi. Dolayısıyla belirli kelimeler, belirli yapılar dışında çok şey aklımda değildi. Ben yine sıfırdan tekrardan başladım ve burada gördüğünüz genel İngilizce, genel Fransızca kitaplarından başladım. Yani A1 seviyesinden, kelimesinden tutun, comparison oral, yani listening Türkçesi, gramerinden tutun. Yani burada saatlerce, yani bir yıllık emek var arkadaşlar. Şimdi o süreçten biraz bahsediyor olacağım. Bu arada bu kitapları Türkiye'de bulabiliyorsunuz ancak çok pahalı. Fransızca öğrenmeden bir İranlı arkadaş bulun. İran'dan size bunları tedarik etsin. Türkiye'dekinin 1/5 fiyatına size alıp getirsin. Çünkü bu kitapların tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, burada 30-40 euro idi o zaman. Şu anda büyük ihtimalle öyle. Neyse, Fransızca öğrenmeye karar verdim. Tabii dediğim gibi öğretmen olduğum için hangi yöntemle öğreneceğimi biliyordum. Bu da iletişimsel yaklaşım, İngilizce'de communicative approach, yani daha fazla konuşma üzerine, konuşma, dinleme, yazma üzerine olan bir şey. Yani sadece gramer dayatıp bir insandan konuşmayı bekleyemezsiniz. Ondan dolayı o yöntemi kullanan ki çok kitaplar o yöntemi kullanıyor şu an. Kitaplar aldım ve sıfırdan başladım. Bir temel edindim kendime, yani A1 seviyesine kendim başladım. Sonra tabii ki bu dili kendiniz kendi kendinize konuşarak geliştiremezsiniz. Biriyle konuşmanız gerekiyor ki pratik kazanasınız. Onun için yine Türkiye'de çok iyi Fransızca öğretmen bulmak çok zor. Bulduğunuz öğretmenler de afaki rakamlar isteyebildiği için ben İran'dan bir saygıdeğer meslektaşım, öğretmen arkadaşımı buldum. Bir arkadaş vasıtasıyla ondan online Skype üzerinden ders almaya başladım. A1 seviyesini biraz kendimi toparlamıştım. Haftalık 1-2 ders alıyordum ama onun yanı sıra, yani haftada ben 2 ders alıyorsam onun yanı sıra haftada yaklaşık en az 15-20 saat çalışıyordum. Özellikle ilk 6 ayda. Türk vatandaşlığını aldıktan sonra 2022 senesinde direkt ben 4-5 ay kapanıp kendimi buna adadım ki o temelimi, yani A2, B1 seviyesini dolu bir şekilde öğreneyim ki devamı da öyle gelsin. Çünkü bu dili öğrenip sadece ben Fransızca biliyorum demekle yetmiyor. Dediğim gibi TEF sınavına girmeniz gerekiyor ki TEF Canada sınavına girmeniz gerekiyor ki
bu sistemde, Express Entry sisteminde puan alabilirsiniz. Dediğim gibi meslektaş arkadaşım buldum. İran'dan onunla haftalık 2 ders alıyordum. Yaklaşık her ders 40 dakika, her ders 80 dakika. Yani toplamda 4 ders oluyor ama 2 kere görüşüyorduk. Neyse pratiği öyle beraber yapıyorduk ama ben bir taraftan da hem sınava hazırlanıyordum, podcast dinliyordum, kelime öğreniyordum. Yani dediğim gibi bu kitapların her birini bitirmek öğrenerek bitirmek yaklaşık 2 hafta, 3 hafta zaman alıyor. Farklı becerilerde biliyorsunuz okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümleri var. Bunun yanında tabii ki gramer yine öğreniyorum ama dediğim gibi düz gramer öğrenerek değil de bir taraftan konuşmayı öğrenip, kelimeyi öğrenip bir sonraki seviyenin de gramerini öğrenmeye çalıştım ki düzgün cümleler, uzun cümleler, kompleks cümleler de kurabileyim çünkü sınavda işime gelecekti. Neyse yaklaşık sıfırdan yani A1 seviyesinden B2 seviyesine gelmek benim yaklaşık 13 ayımı aldı. Bu da dediğim gibi istekli olmamdan dolayı ve bunu bir hedef amaç olarak kendime tanımlamıştım. Çünkü biliyorsunuz bir dil öğreniyorsanız bu sadece hani Kanada'ya göç etmek için değil. Size mesleki getirileri de olabilir. Örneğin dil tazminatı alabilirsiniz yaşadığınız ülkede. Örneğin Türkiye'de. Ancak tabii ki ben spesifik olarak bunu Kanada'ya göç etmek için öğrendim. Ve bu 13 ayın 10. ayında B2 seviyesine gelmiştim. Yani hocam da kendim de hani anlayabiliyordum dediğim gibi öğretmen olduğum için. Okumada, dinlemede, podcastler dinliyordum. Comprehension seviyem yani anlama seviyem artmıştı. Bir sürü yaklaşık 2 yazma bölümü var Fransızca'da. Birinde hikaye yazıyorsunuz, birinde essay yazıyorsunuz. Yani makale yazıyorsunuz, kompozisyon yazıyorsunuz. 100 üzeri writing yazmıştım. Örnekleri de daha mevcut duruyor. Dolayısıyla o seviyede yani 10. ayında falan hazır olduğumu düşünüp sınava yönelik sadece hazırlanmaya başladım. Çünkü sınavda biliyorsunuz belirli bir format oluyor sınavların. Kanada özellikle TEF sınavını, bir de DELF sınavları var. Farklı sınavlar var ama TEF daha düz mantıkta %10, %20'de diğerlerinden daha kolay. Fransız konsolosluğuna bağlı Fransız Kültür Merkezi Taksim'de bu sınavı yapıyor. Ben böyle hazırlandım. Çoğunlukla yani %60 kendim çalıştım. %30-40 öğretmenden destek aldım. Ancak dediğim gibi yani bu kitapları bir öğretmen bana zorla aldırmadı, ettirmedi. Ben kendim seviyeye göre o seviyenin listening kitabını yani dinleme kitabını, yazma kitabını, okuma kitabını, konuşma kitabını aldım. Kendim de yani supplementary yani ek materyal olarak kendim çalıştım. Ve böylelikle 65 puan daha aldım ve puanımı 494 puanla çıkardım 2022 senesinde ve öyle Kanada PR için yani Express Entry'den davet alıp başvurumu öyle yaptım. Zaten benim IELTS vardı. IELTS'den 9 üzerinden 8,5'um vardı. Bunu da onun üzerine eklediğim zaman iyi bir puan elde etmiş oldum. Şu an Mayıs'ta 37 yaşıma basacağım. Şu an bile tekrardan tabii ki 2 yıl geçerliliği oluyor biliyorsunuz. Hani IELTS'te bu TEF sınavı da 2 yıl geçerliliği oluyor. Şu an bile diyelim benim PR yok. PR yandı. Şu an bile PR almak istesem Fransızca bilenler kategorisinden başvurursam tekrar PR alabiliyorum. Yani şu an günümüzde bile dediğim gibi bu bana yardımcı olacak. Eğer Kanada'ya tekrardan diyelim ki PR'ım yandı ve tekrardan gitmek istiyorsam ki zaten PR'ım var. Tekrar başvurmaya Allah'tan gerek yok. Çünkü o da bir stresli ve heyecanlı süreç oluyor. Dolayısıyla İngilizce dediğimiz gibi in a nutshell yani sözün özü Fransızca öğrenin arkadaşlar. Fransızca Kanada'ya göçte çok önemli. Sadece gidip Montreal'de yaşamak zorunda değilsiniz. Hani soruyor arkadaşlar ben diyorum hani nasıl aldın diyorlar. İşte İngilizce, Fransızca işte atıyorum Quebec'e mi gideceksin, işte Montreal'e mi gideceksin? Oraya gitmenize gerek yok. Toronto'da bir işverenin de Fransızcaya ihtiyacı olabilir. Vancouver'da bir işverenin de Fransızca biliyor. Çünkü o ülkenin zaten 2 dili var. Ve dikkat etmişsinizdir Justin Trudeau Instagram'ında paylaşım yaptığı zaman hem İngilizce paylaşım yapar hem Fransızca konu. Hem yazılı hem sözlü ikisini de paylaşır. Dolayısıyla o ülkeye gitmeden ben adapte olmuş oluyorum. Dolayısıyla Kanada devleti de Kanada ülke olarak da bana kucak açıyor. Diyor ki kardeşim gel burada sen çalış et vesaire. Dediğim gibi her şeyin bir sistematiği var arkadaşlar. Ve o sistematiği kademe kademe yaparsanız orada başınız ağrımaz, rahat edersiniz. Bu arada benim iş bulma sürecimde de yardımcı oldu. Önceki videolarda bahsetmiştim. 7 günde iş buldum vesaire. İşveren görüyor İngilizcesi, iyi Fransızcası, iyi Türkçesi, iyi Farsçası, iyi Azeri Türkçesi biliyor. Ona bir artı puan oluyor. Diyor ki burası göçmen ülkesi. Gelenin İngilizcesi süper olmuyor. Bu bizim işimize gelir. Orada gelen müşterinin ya da iletişimde olduğu bir firmanın o ülkeden olması ya da o dili konuşması bile yani örneğin bir Türk firmayla konuştuğumuz zaman Türkçe konuşuyorsak daha fazla iletişim kurup ve örneğin satışı ya da anlaşmayı daha kolay bir şekilde sağlayabileceğiniz için ne kadar fazla dil biliyorsanız o kadar iyi. Onun için dediğim gibi Fransızcayı öğrenin. Yani şöyle düşünün şu videoyu izlediğinizde karar verin. Arkadaşım ben başlıyorum dediğinizde kafayı kırıp bunun üzerine zaman harcarsanız bir sene içinde 1 sene, 12 ay, 13 ay, 14 ay, hadi bilemedim 1,5. Bu tabii ki yaşınıza ve
hırsınıza da bağlı. Öğrenebilirseniz. Fransızca zor bir dil İngilizce ile karşılaştırdığımızda ama yani bir Almanca kadar zor değil. Yani Çince değil, Arapça değil. Dolayısıyla öğrenmeniz o kadar da zor olmayacaktır. Hele İngilizceyi belirli bir seviyede biliyorsanız Fransa'da size yardımcı olacaktır. Şunu da söyleyeyim. Eğer Fransızcayı biliyorsunuz, diyelim ki B2 seviyesinde, her 4 bölümden B2 seviyesinde puan aldınız, sertifikanızı yani TEF sertifikanızı aldınız. French Speaking kategoride daha düşük İngilizceyle de gidebilirsiniz. Yani yanlış hatırlamıyorsam 5-5,5 yeterli oluyor. Normalde şu an IELTS'iniz 7,5-8'lerde, 8,5'larda olmanız lazım. Çok puan olasınız. Tabii bu yaşınıza da bağlı. Ancak dediğim gibi Fransızcanız B2 seviyesindeyse French Speaking kategoride İngilizceniz daha düşükte olabiliyor hatırladığım kadarıyla. Yine aşağıya link bırakırım hani bunun kanıtı olarak. Dolayısıyla Fransızca öğrenin ve rahat edin diyorum arkadaşlar. Ben sadece writing yani sadece yazma bölümünden Fransızca C1 aldım. Diğer bölümlerin hepsinde B2 ile orada C1 almam bile ek bir puan kazandırdı bana. Dolayısıyla dediğim gibi bir sistem kurup onun üzerine çalışırsanız, bu tabii ki burada göçten bahsediyoruz. Özellikle Kanada'ya göçten bahsediyoruz. Başınız ağrımaz ve PR'ı cebinize koyup en azından öyle gidersiniz. Çünkü dediğim gibi daha önceki videolarda da göç çetrefilli bir süreç. En azından oradaki evrak kürek işlerinde çok daha rahat etmiş olursunuz ve adaptasyon süreciniz çok daha rahat olur. Ve hayatınızı öyle devam ettirirsiniz. PR'ınızı burada cebinize koydunuz. Gittiniz diyelim 2025'in ortasında gittiniz. Devamlı yaşarsanız 2028'in ortasında, yani diyelim ki Haziran'da gittiniz. 2028'in Haziran'ında o vatandaşlık hakkınız yani vatandaşlık gün sayınızı 1095 gün, 3 yıl doldurmuş oluyorsunuz. Yani 5 senede 3 yıl Kanada'da yaşayıp vatandaş olabiliyorsunuz. Vatandaşlığınızı alırsanız oradan isterseniz Amerika'ya, isterseniz orada hayatınızı, düzeninizi düzgün bir şekilde kurduysanız orada yaşamaya devam edersiniz ve bir taraftan da biliyorsunuz yani pasaportu Türk pasaportundan çok daha güçlü bir pasaport. Dünyaya seyahat etmenizde bir o kadar da kolaylaşır. Çocuğunuz evliyseniz, çocuğunuz olacaksa çocuğunuz orada var, Kanada vatandaşı olur. Orada yaşarsınız. Eğitim sisteminden ücretsiz bir şekilde yararlanırsınız. Türkiye'de yıllık minimum 300 bin, 400 binden 1 milyon, 1 milyon 200'e eğitime para vermek zorunda kalmazsanız, evliyseniz ve çocuğunuz var ise ya da böyle bir planınız var ise, dolayısıyla Kanada'da yaşamanın avantajlarından bir sürü video, dezavantajlarından avantajlarından bir sürü video paylaşacağım. Zaten bir sürü video da var ama herkesin deneyimi kişisel olduğu için ben de kişisel deneyimlerimi paylaşacağım. Benim için dezavantajım oldu, avantajım oldu. Onları sizinle Temmuz ayında gittikten sonra paylaşıyor olacağım. Şu an zaten kanalımız küçük, takipçi sayımız az. Onun için bu video önünüze düşüyorsa, izliyorsanız, takip ederseniz hikayemi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada herhangi bir maddi beklentim yok. YouTube'dan para kazanayım, YouTuber olayım, öyle bir beklentim yok. Konuşmayı seven bir insanım, paylaşmayı seven bir insanım ve bilgi de paylaşınca daha da değerli oluyor. Çünkü ben de YouTube'dan çok şeyler öğrendim, giden gelen arkadaşlardan. Bu da benim hikayem olacak. Burada dokümante edeceğim ve sizler de umarım ki bu videolardan yararlanırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, büyük harflerle, bold harflerle söylüyorum. Fransızca öğrenin, TEF sınavına girin ve böylece Kanada'ya göçünüz çok daha kolaylaşır. Yine gerekli linkleri ben videonun altına bırakacağım. Gerekli link ve açıklamaları videonun altına bırakacağım. Sorunuz olursa yine yorum atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kanada'ya gitmek isteyenler, motivasyon ve gerçekler burada. Her hafta yeni videolar, sakın kaçırma. Kanada göç doktoru her zaman yanında. Ay, oh.